Allah bu yanlışlarımızdan bizi kurtarır inşallah. Kafamız düzelir. Düzelince bizden sonra gelecek nesli kurtarabiliriz. Ama bu nesli kurtarabilmek için önce onu kendi nefsimize tatbik etmemiz lazım. Bugün önlerinde sohbette misal verdim. Yani bir bal misali verdim. İşte burada da verilebilir o misal. Yani ne oluyor? Bir hanım gidiyor mübareğin birine, diyor ki efendim diyor, benim bir maruzatım var, söyle kızım diyor. Diyor ki ben dul bir hanımım, bir gelirim yok diyor. Benim oğlum da obez diyor. Fazla kilosu olan ama diyor çok şey yapıyor, bal. En çok da bala düşkün. Benden devamlı bal istiyor. Bal da çok pahalı bir şey. Ben her zaman alıp yediremiyorum. Onun için geldim ki bana bir dua edesin, himmet edesin de bu alışkanlığından vazgeçsin hiç olmazsa. Ben nerede bulurum ona her zaman balı diyor. Mübarek böyle bakıyor yüzüne, diyor ki git kızım git de birkaç gün sonra gel. Gidiyorum, birkaç gün sonra tekrar geliyor. Diyor ki efendim geldim diyor, benim çocuğuma dua edecektim. Peki diyor, açıyor ellerini dua ediyor, o da amin diyor ve birkaç gün içerisinde çocuk gerçekten o huyundan vazgeçiyor. Artık ondan bal istemiyor ama o hanımın aklına başka bir şey takılıyor. Diyor ki niye efendi bana dedi ki git de birkaç gün sonra gel. Hani o anda niye dua etmedi? Bu merak dayanamıyor. En sonunda gidiyor diyor ki efendim diyor. Ben geldiğim zaman amenna diyor. Sizin dua ettiğiniz zaman bunun kabul olacağını biliyordum. Ama siz bana dediniz ki git birkaç gün sonra gel. Birkaç gün sonra gelince dua ettiniz. Niye birkaç gün sonra? Diyor ki bak yavrum, bak evladım. O senin bana dua et dediğin gün ben bal yemiştim, bal. Ağzında balın tadı vardı. Ben o halde dua etsem benim duam geri çevrilebilir. Ben 3-5 gün kendime onu yasakladım. Hiç bal yemedim diyor. Sonra sen geldin dua edince duam kabul oldu. Bakın buradan çok ince bir şey var. Bunu anlamaya çalışın. Bunu anlarsanız zaten olayı kavramış olursunuz. O zaman bizim istediğimiz bir şeyin olması için, insanların ona itibar etmesi için önce bizim onu yaşamamız lazım. Bu lafıya olmaz. Niye Evliyaullah'ın sözü daha tesirli oluyor da camilerimizde o kadar koca efendiler, Allah razı olsun, onlar da vazife yapıyorlar. Onlar da insanları uyarıyorlar ama tesir etmiyor. Sebebi ne sizce? Çünkü onlar söylediklerini yaşamıyor birçoğu. Yaşayanlar istisna. Tabii ki onların da sözü tesir ediyor. Ama birçoğu maalesef yaşamıyor. Öyle olunca da ne oluyor? Sözün tesiri olmuyor.